Merhaba Kulçu. Günaydın. Böyle bir açılışla birlikte yolumuza başlıyoruz bugün. Sevgili Sinem, Ride and Peace. Onunla buluşmaya gidiyorum Selçuk'ta. Oradan belki bir gölcük yapacağız. Ödemiş tarafına doğru ki bu aralar İzmir bayağı sıcak. Birkaç gün sıcak olacak. En azından yukarılar daha serin olur. Tabii inince çıktığımız o güzelliğin, serinliğin acısını aşağıda bizden çıkartacak bir hava bizi bekliyor olacak ama olsun. Yine de gitmeye değer. Şu anda saat sabah 10.30. Arkadaşım Giray geldi. Saat 10'da buluşacaktık. Biraz turlayalım dedik. Tabii ben yine zor kalktım. Spontane bir sürüş olacak bugün. Bakalım neler yaşayacağız. Hazırsanız gidiyoruz. Tam da tahmin ettiğim gibi Sinem'i aradım ve uyuyakalmış. Ve yeni geliyor. Ya yeni hazırlanıyor. Bakalım çıkar herhalde. Bir noktada buluşacağız şimdi. Kim varmış burada? Allah! Yavrum ne haber? Özledim seni. Ben de seni özledim. Güzelliğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Görsen yoksa başka benzinlikleri kullanıyorum. Aa güzel çok büyük bak. Şöyle. Tren yok. Önce Tire'den Ödemiş'e doğru geçeceğiz. Oradan da yukarıya. Toplam 1 saat 15 dakika yolumuz var zaten. Yolcu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen depoyu doldur. Sen ne diye çıktık biz? Hani Tire'ye gidip geliriz. Ne Tire'si be? Burada bir basarım, orada indiririm. Basacak mısın gerçekten? Cezadan dolayı. Ha, orada radar mı var? Ya hayır, her de var. Ben bildiğim için normalde ben bu yolu 120 ile geçen ben 80. Ay. Arka yollarından falan gidelim bari ya. Var mı? Ya arka yoldan tali yoldan gitsen kaçta gideceksin ya? En azından gittiğimizde değsin. En azından. Öyle diyeyim. Tamam mı? Hadi bakalım. Yola çıkabildik. Saat 12'ye 5 var. Saat 10'da teker döndürecek sözlü. Saat 12'ye 5 var. Ancak bakalım Sinem'de nasıl geçecek bu. Genellikle böyle sıcak ve bol virajlı sürüşlerde biraz zorlanabiliyor. Ama bu sürüşlerde bir sorun yok. Gölcüğe, serinliğe, daha sakin, serin, kimsenin olmadığı yere doğru çıkacağız. 1,5 saat herhalde. Yani umarım 1-1,5 saat arası orada olmayı öngörüyorum. Radar derdimiz olmazsa vakit gece gideriz herhalde. Bakalım Sinem'i takip ediyorum ben de. Valla güzel gidiyor ya. Sağ olsun, çok yavaş gitmiyor. I wanna celebrate and live my life. Say an ayo, baby let's go. Evet, kafayı yedi sıcaktan. Saatte 60 km hızla giderken çifte telli oynuyor. Yeah. Sıkıntılı bir durum var, çok belli. Geçmiş olsun. Yani bunun pek bir ilacı olduğunu düşünmüyorum. Şu an bir atak yaşıyor muhtemelen. Evet, Tire'ye hoş geldiniz. Hava şu anda 32 derece. Yolda giderken güzel de şu şehir içi gerçekten sıkıntılı ya. Uf kasislere bak. Tire'nin meşhur dağ kasisleri. Niye bu kadar sivri yapıyorlar ya da böyle sert yapıyorlar? Çünkü bizim milletimiz yavaşlamaktan anlamıyor. Takip mesafesi denen bir şey yok. Her geçen gün her şey daha da kötüye gidecek. Hani bugünleri bile arayacaksınız. Çünkü insanların algı ve zeka seviyesi gittikçe düştü. Gayet iyi. Devam mı ediyoruz? Mola vereceğiz. Yerde durmak istiyor musun? Sen bilirsin. Bakalım bugün bir olsun. Çok bir şey eksikse bırakırız. Olur. Kaptan sensin. 44 dakika yolumuz var toplamda ya. Şurası geldik ya. He, hastane burası, hatırladım. Tamam.
Eski videolardan hatırlarsanız belki Tire'ye her gelişimde kayboluyordum. Aslında kaybolmak değil o. Hani heyecandan navigasyona bakamıyordum çok. Durup bakıyordum. Şu depo üstündeydi ya. Birincisi tabii ki bilmediğim yerler. O zamanlar ilk gelişim, heyecan da var. İşin komik tarafı da zaten bir yere yetişmiyorum. Bir yerde olmam gerekmiyor. Geziyorum. Niye kaybolmayayım? Giray'ı artık tanıyorsunuz zaten. Önceki videolardan da tanıyorsunuz. Giray benim en keyifli sürüş yaptığım, en güvendiğim arkadaşlarımdan birincisi. İkincisi, siz onu GS videosuyla tanıyorsunuz. Sevgili arkadaşım Barış. Aynı zamanda kendisi motosiklet eğitmeni. Her ne kadar kendisi GS'li olsa saygılı, bilgili ve tecrübeli bir motosiklet sürücüsü. Çok desteğini gördüm. Devamlı bana soruyorlar. Eğitim aldın mı? Bunu soranlar da böyle daha 2-3 yıldır bir kere gitmiş, eğitim almış. Ne uzun yol tecrübesi var ne bir şey. Ya insanlar yaptığınızı, ettiğinize hiç bakmıyor, önemsemiyor. Maalesef bir kompleks var. Neden bunun olduğunu da bilmiyorum. Özellikle de bizim insanımızda bu kompleksin neden olduğunu bilmiyorum. Ya ben kendi insanımda güzel yaptığı bir şeyde gurur duyuyorum, destek oluyorum. Özellikle gençlere destek oluyorum. Çünkü onlar da bana çok destek oluyor. Hiç kimse hiçbir şeyi anasından karnından çıktığı gibi öğrenmiyor. Kimi insan yetenekli, kimi insan tecrübe istiyor. Yani her insanın kendine özgü karakteristik özellikleri var, yetenekleri var. Bunları daha güzelleştirmek yerine insanımızda daha çok aşağı çekmek, mutlaka bir kusur bulmak yönünde işliyor. Benim yalnız motosiklet sürmek istememin en temel sebebi de bu zaten. Kaç yaşına gelmişim. On binlerce insanla tanışmışım. İş hayatımda olsun, arkadaşlıklarımda olsun. Sonunda bu noktadayım. Çünkü kendimle vakit geçirmekten çok ama çok keyif alıyorum. Yalnız sürsem de hiç yalnız kalmıyorum. Bir mola verdiğimde mutlaka birileriyle tanışıyorum. Motosiklet dostluğu çok farklı bir şey. Ne olmuş burada, bir trafik sıkışıklığı bir şey var. Bir de yerlerde ıslak. Islak değil de daha doğrusu alt biraz erimiş gibi. Ah, ben geçemedim Giraycığım. Ay, burnumu karıştırıyorlar. Oy. Ay. Hiç görmeyecek şeyleri de görüyorum ya. Ay canım benim, nasıl bekliyor? Geçeyim. Bastım. Hadi bakalım. Biz keyifli sürüş yapıyoruz. Kimsenin kimseye bir şey ispat etmeye çalıştığı bir durum yok. Aksine ne var biliyor musunuz? Birbirimizden birçok şey öğreniyoruz. Güzel de duruyor ha motoru. Almayacağım ben ondan ama. Giray'ın flagship motogarajda röportajı var. DC750 ile ilgili bildiklerini orada A'dan Z'ye anlattı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kendisi çok araştıran, okuyan, sorgulayan bir insan. En güzeli de bilgi birikimini paylaşmayı çok seviyor Giray. Hatırlarsanız beraber kışın beri Seferihisar'ın dağlarına götürmüşlerdi ya. Ben helak olmuştum. Şimdi Ödemiş'in dağlarına gidiyoruz. Bakalım bugün ne yaşayacağız. Evet, Ödemiş'e hoş geldiniz. Giray'ı önden göndereyim de. 2023'ün baharında ben 2 ile gelmiştim Ödemiş'e. Ödemiş'ten de beni takip eden arkadaşlar varmış. Acayip mutlu olmuştum. De yenisiniz yani, hani o zaman da YouTube'da sanki şey var. Şimdi böyle 40 yıllık YouTuber gibi konuşuyorum. O zaman daha az ünlüyüm. Şimdi birazcık ünlüyüm. Ne oluyor? Ne yapıyor böyle ünlüler? İşte takipçileriyle buluşup muhabbet mi ediyorlar? Ne yapıyorlar? Ben zaten buluşuyorum da özellikle festivallerde görüyorsunuz. Güzel oluyor ya. Festivallerde bunun için güzel bir vesile oluyor. Takip eden ama tanımadığım, yorumlarda buluştuğumuz çok güzel insanlar var. Aa, iyi ki varsınız ya. Vallahi sosyal medyanın bu yönünü en çok seviyorum. Giraycığım, sen girdin oraya da ben tüp kamyonuna çok yaklaşmak istemiyorum. O bisikletli scooter mı? O neydi öyle? Aa, ilk defa görüyorum. Uf, şehrin içi var ya, nasıl şu an annem. Giray, bir soluklanalım.
Anam sene yalınacak burada şimdi. Çok var mı? Ödemiş. Sen Gölcük'e çıktın mı? Gölcük'e çıkmadım. Birge'ye kadar çıktım. Çıktığında zaten gölün çevresi mekanlarla dolu ve serin. Ha tamam. Kameran açık. Evet seni çekiyorum çünkü. Her şeyi kanıtlayacağım. 40 derecede beni süründürdü diye. Ya motor süremiyor gidiyor. Ne yapayım ben süremiyorum motor ya. Yetenekli değilim bu konuda. Valla öğrenciden daha çok şey var değil mi? 40 derece. Ha, 40 derece, bak 50 başladık gene. Hava 40 derece. Au! Au! Aa senin yine konfor sele var. O da mı ısınmış? Ya ne diyorsun? Aa! Yanıyor yanıyor. Onu komple su döksene üstüne foşur foşur. Anam. Oy. Oy oy oy. Bir şey diyemiyorum. Şu kameralar açık ya. Dur kamerayı kapatayım. Söyleyeceğimi söyleyeyim sonra konuşuruz. Ana. Oy. Yandım anam yandım. Popo kızartma. Geri gelmesin bu. Ne orada? Kamyon var önde. Ha, araba park ediyordu. Bende de nasıl göz varsa 3 araba öndekini takip ediyorum. Hem gözüm arkada hem önde hem ileride sağda solda. Vallahi ya motor işi yapılacak iş değil ya. Seviyoruz o ayrı. Serinliğe gidiyoruz. Tatlı tatlı serinlemeye başlıyor. Yükseklik rakım arttıkça. Sinem yaklaşık 3 viraj geriden geliyor. O kadar yavaş gidiyor ki rüzgar esmiyor onun gittiği hızda. Efendim Gölcük'e hoş geldiniz. Nasıl serin, nasıl güzel şu an anlatamam. Uhu. Gölün çevresini dolaşalım. Olur. Olmadı gelip şuraya oturalım. Tamam. Tamam mı? Tamam olur olur. Sen de bir Ne güzel böyle göl etrafında gezilebiliyor. Harika ya. Denizlama vardı bende. Denizlama ağır geldi. Ağır ağır. O. Bir de ağır olmak dışında da o motor performansını gerçekten yansıtan bir motor. Ama çok güzel bir yermiş ya.
Bir de dibinde ve sen gelmemişsin buralara. Şaşkınım şu anda. Evet ama bir şey söyleyeceğim, ben buraya yalnız Yalnız gelemezmiş. gelirsin. Asıl buraya yalnız Şimdi gelirsin. gelirim ama o zaman gelemezmiş. Sen kaç yıldır Selçuk'tasın? 5 yıl. 5 yıldır 1 saatlik yol olan Gölcük'e ilk defa mı geliyorsun? Evet. Neden? Ya bak, insanların etkisinde kalmak ne kadar kötü bir şey işte. O yüzden diyorum ya, her şeyi ben kendim tecrübe etmek istiyorum. Çünkü herkesin algısı, hayatı bakış tarzı çok farklı. O sene ben Birge'ye geldiğimde Lifan'la yine tıngır tıngır geldim. Şurası yani bak. Aynen Yukarı çıkacaktın sadece. Çıkacaktım. Orada bir köy kahvesinde oturdum. Sordum hatta. Haritadan da biliyorum da burasını. Orada bana şey dediler. Haritada. İşte çok tehlikeli orası. Göl kenarında kadın başına çıkma. İşte içiyorlar vesaire falan. Onu söyleyen kimdi? Oradaki Birgi'deki kahvedeki adam. Muhtemelen kahvedeki abiler onu yapıyor zaten. O da O ya kendinden biliyor zaten. Başka türlü nereden bilecek? yani. Herhalde bir de o zaman tabii küçük gördüler ya böyle. İşte yolu çok tehlikeli falan filan. Yani gelmemem için Her şeyi yaptılar. her şey. Şeytanın avukatı. Gördüğün üzere burası mis gibi serin. Muhteşem, Ve bugüne kadar nasıl muhteşem. gelmedin hayret. Daha iyi. Her şeyin bir zamanı varmış demek ki. Şimdi arkadaşlar bundan sonra çekimleri buradan yapıyorum. Alıp bilgisayarımı buraya geliyorum. Yatağımı da koyarım şuraya. Bakın bunu unutmayın. İnşallah bunu kesmez yayınlar. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Böyle Hadi bakalım. atıp tutuyor mu Az gerçekten sonra. geliyor mu? Hatta fanlarımla burada buluşayım. Fan derken İşte bilmiyorum öyle. Yani kendi havaya giriyorum. Havaya girmeyi seviyorum. senin tişörtlerine bastırmış gelen tipler var. Ay çok iyi ya. Sinem fanatikleri. Ödemiş'e ilk Niki ile gelmiştim 3 sene önce. Sadece de hani yol yapmak ve Ödemiş'in içinden geçtim, tekrar döndüm Selçuk'a. Bir yerde de oturamadım. En pis tarafını çekmişsin, güzel tarafına gelmemişsin. Altına o kadar çok böyle bir yorum geldi ki ben şaşırdım. Mesela Ödemiş'ten beni takip eden varmış. İşte abla geldiğinde niye uğramıyorsun, haber versene. Tamam, bir dahakine haber vereceğim. Topluluk kısmında yayınlayacağım. Şu gün şu tarihte Ödemiş'te, hatta Gölcük'te olacağım. Gelmek Hatta isteyen. mekanın konumunu da paylaşırsın. Aynen Gelmek isteyen öyle. çıksın gelsin. Gelmek Burada çay isteyen kahve gelsin. partisi yaparız. Aynen. Çaylar sizden ama. Burada en fazla o var zaten. Başka bir şey beklemeyin. Sağ olsun burada Turizm Bakanlığı buraya kamp atmayı da yasaklamış. Eskiden buraya da kamp atılıyordu. Evet. Çok güzel oluyordu. Biz bütün ekibimizle, motosiklet kulübümüzle buraya kampa geliyorduk ve çok zevk alıyorduk buradan. Yazık ya. Hem de ailece geliyorduk. Yani çoluk, çocuk, herkes kız arkadaşını, eşini, çocuğunu alıyordu. diyorsun ya? Ve birkaç gün kalıyorduk serin. Şimdi Benim şansıma işte. gidebileceğimiz yer kalmadı ya. Zaten gezebileceğimiz yerleri yaktılar. Gidebileceğimiz yerleri de kapatıyorlar. Aynen Muhteşemler öyle. yani. Muhteşem. 4 sene oldu. İlk motorumu aldım. 100'lük Kuba aldım. Hı hı. 100 cc motorlarda sigorta mecburiydi ama vergi yoktu. Vergiden muaftı. Ben mesela geçen bir araştırma yaparken öğreniyorum. 50 cc'lere, elektriklilere de plaka ve sigorta Şimdi zorunlu. kullanakları scooterlara bile gelmesi Aynen. öngörülüyor. Ya olay aslında şu. Bu sefer insanlar en küçük mutlu olacağı bir şeyi bile yapamamaya hale gelince ne olacak? Buhran başlayacak. İşte trafikte gördüğümüz işte ona Her köşe sinirlenme, başında onu ona atla, bir şey. bunu atla. Aynen öyle. Kargaşa başlayacak. Dolandırıcılıklar zaten aldı başını gidiyor. Ya bu klasiktir işte. Okuyorum yani. Stratejide de böyle yazıyor. Yani çok Evet, zor bir şey istedim. değil yani okuyup Evet. uyguluyorlar. Aynen öyle. Birisi Kitaplarda yazıyor o kitabı zaten. kim okudu lan? Hanginiz okudu o kitabı? İşte demin dedim ya 1984 kitabı mesela. Hani biz okuyoruz. Şöyle böyle diyoruz. Adamlar da okuyor. Böyle yaparsak Böyle daha tatlı yani tadını Evet. kaçırırız. politika ve siyaset sadece halkı sömürmek üzere de bir sistemdir. Halkı düşünen birkaç ülke var. Norveç, Finlandiya. Buraya nereden geldik? Biz buraya kamp atamıyoruz artık. Hakikaten. Nereye geldik Nereden yani? nereye geldik? Ama iş o kadar basit Bunları- gözükse de aslında bu kadar komplike. Evet, burası benim artık yeni mekanım. Şu anda hava biraz daha ısındı gibi. İlk geldiğimizde serindi. Ama yine de vallahi ilaç gibi geldi ya. Şimdi cehennem sıcaklarına geri dönüyoruz. İşte YouTuber olmanın zorlukları. Bak kart dolmuş vesaire. Pıhı. Vallahi çok samimi söyleyeceğim. Tek başına gelseydim hiç uğraşmazdım. Alo.
Evet kilitlendi kamera ve boşuna şey yapmasın, kapatayım dedim bir daha durmayalım diye. Hani buradayken halledeyim dedim. Evet. Ne oldu bilmiyorum. Bakayım. SD kartını yenileyeceksiniz arkadaşım. Galiba öyle bir şey o. Aynen. Kartla alakalı. Sen de lütfen tuz alalım. Tamam. Onu not aldım zaten. Onu not aldım. Yeni bir kart almak gerekiyor. Tamam. Hadi geldim. Bu arada küçük bir bilgi, bu SD kartlarında modelden ziyade bir numaraları varmış. İşte ben de bunları yaşadıkça öğreniyorum. Ondan sonra detaylarını da paylaşırım sizle. Neyse, en azından GoPro'muz var. Videoyu editlerken çok zorlanmayacağım. Çünkü 360'da bayağı sıkıntı çekiyorum. Bilgisayarım 360'ın uygulamasını kaldırmıyor. i3 işlemci bir bilgisayar kullanıyorum. Telefonu aktarıp telefondan bilgisayara 360'daki görüntüleri aktarıyorum. GoPro ile çalışmak kolay ama GoPro'nun da tabii kendilerine göre artı eksileri var. Kullandığım ekipmanlarla ilgili ayrı bir video yapmamı isterseniz yorumlara yazın. Çünkü benim de bilmediğim şeyler oluyor. Küçücük bir bilgi hayat kurtarabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz buhran geçirdim. Sıcaktan tansiyonum düştü ya. Neyse biraz su içtik. Hadi bakalım gidiyoruz.